Selam arkadaşlar. Şirince'den çıktığım Bodrum yolundayım. Bodrum'da kamp, çadır ve karavan tatili yapmak isteyenler için tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle birçok seçenek bulunuyor Bodrum'da. Ben sırasıyla kaldığım yerlerden, özellikle bizzat görüp kaldığım yerlerden bahsedeceğim. Öncelikle eğlenceyi seviyorsanız, gece hayatını seviyorsanız, şimdi aile için seçenekler de sunacağım. Romantik seçenekler de sunacağım. Eşinizle, sevgilinizle vesaire. Gümbet sizin için gece hayatı ve eğlence açısından uygun yer. Burada Zetaş Camping var, kamp alanı var. Tabii tüm yerlerin olumlu ve olumsuz taraflarından da bahsedeceğim. Zetaş Camping'de ben kaldım geçen sene. Daha önceki yılda kalmıştım. Elektrik var. Sonra ortak kullanım, duş, banyo vesaire var ama buzdolabı yok. Çamaşır hizmeti için birkaç sokak ileride bir çamaşır yıkama yeri var, yıkamacı var. Oradan ücret mukabilinde yıkatıyorsunuz. Avantajı şu, sahile bir 50 adım falan, yani çok yakın. Direkt sahildesiniz. Tabii sahiller birçok otelin şezlonglarıyla kapanmış ama siz aralarda bir yerlerde sandalyenizi, güneşliğinizi alın, koyun, kimse de bir şey diyemez. Diyen olursa da burası denizler, kıyılar tüm halkın ücretsiz kullanma alanıdır diye tepkinizi belirtin. Oranın avantajı o. Şimdi dezavantajı şu, o sahilde bir sürü böyle gece klapları var. Oradan çok yüksek sesler geliyor. Yani eğer erken uyuyacaksanız biraz sıkıntı olabilir. Geçen senelerde saat 12'ye kadardı gece hayatı, biliyorsunuz. Yasaklar vardı. Bu sene bence bu sabaha kadar sürüyordur. Biraz daha sıkıntı olabilir, bilmiyorum. Yani sese karşı çok duyarlıysanız olumsuz yönü, bu olumlu yönü de bütün o gece kulüplerinin yanında ve sahilin dibinde. Türkbükü'nde, yani ben yüzme odaklıyım diyorsanız, ben bol yüzeceğim, İşte Türkbükü'nde olmak istiyorum, hani fresh bir ortam, Türkbükü'nü biliyorsunuz az çok, istiyorum diyorsanız Türkbükü Camping var. Buranın olumlu yanı, plaja yakın, Türkbükü'nün o güzel sokağında, sahil yolunda, yani o minik küçük taş evlerin yanında böyle yürüyüş yaparak akşamları, hatta akşam yemekleri için çok seçenekler var vesaire. Yani gayet nezih bir ortamda ben tatilimi yapıp bol suya girmek, denize girmek istiyorum diyorsanız, denizi çok güzel, suyu çok güzel, kumsalı çok güzel. Orada halk plajı da var, özel beachler de var. Yani tercihen artık siz hangisini tercih ederseniz. Bu arada Bodrum'un şöyle bir avantajı var. Tüm plajlarda belediye kafeler var arkadaşlar. Belediye kafelerde bir tık daha ucuz yeme içme konusu. Oralardan faydalanabilirsiniz. Orada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Belediye kafeler Bodrum'da gerçekten çok işe yarıyor. Tüm plajlarda da var. Türkbükü bu şekilde. Fakat Türkbükü Camping'de şöyle bir dezavantaj var. Avantajları şunlar, öncelikle onu söyleyeyim. Ortak kullanımda buzdolabı var. Tuvalet hijyenik. Çamaşırınızı geçen 2 yıl önce gitmiştim ben Türkbükü'ne. Türkbükü Camping'e. 20 liraydı yıkama. Artık işte fiyat ne olduysa bilmiyorum. Çamaşırın makinesi var. Belirli bir ücret karşılığında yıkatıyorsunuz ve hemen oraya asıp kurulatıyorsunuz. Ortak kullanımda bir ocakları var, mutfakları var, yani yemek pişirebilirsiniz vesaire. Dezavantajı, bir 2 katlı bir yeri kamp alanına çevirmişler. Biraz iç içe. Bahçede kamp yapanlar var. Hatta 2. katta da kamp yapanlar vardı. Biraz iç içe. O biraz sıkıntı olabilir. Ve en güzel belki de kamp alanından bahsedeceğim. Benim en çok beğendiğim Wanderhaven, Gümüşlük'te kamp alanı. Gerçekten tasarımı, dizaynı
Yani çok cool bir yer, ferah bir yer. Bungalov seçenekleri var, odalar tutabiliyorsunuz, çadır kurabiliyorsunuz. Oda seçenekleri, tiny house'lar var, pek çok seçenek var. Gümbet'ten bahsetmiştim ya, Zetaş Camping. Orada çok fazla karavan da vardı bu arada, bilginiz olsun. Türkbükü'nde karavan alanı Türkbükü Camping'de yoktu. Sadece çadır alanıydı. Yani tiny house ve bungalov seçenekleri de yoktu. Gümbet'in romantik takılmak istiyorum ben. Kız arkadaşımla, eşimle, çocuklarımla böyle bir ortam, ambiyans istiyorum diyorsanız Gümüşlü'yü öneriyorum size. Hemen o Wanderhaven kamp alanının hemen 100 metre ilerisinde sahil var, plaj var, direkt Alp plajı da var. Hatta yürüyerek ilerlerde, yanılmıyorsam Şövalye koyu olması gerekiyor. Şampanya koyu. Evet, Şampanya koyu. Orada da yüzebilirsiniz. Ayrıca güzel bir akşam yemeği istiyorsanız Tavşanburnu'na doğru yürüyün sahilden. Melengeç diye bir yer var. Orada gerçekten pişman olmazsınız. Bana da teşekkür edersiniz. Orada akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şimdi bir de ben kamp alanı istemiyorum. Ben karavanımı ya da çadırımı böyle işletmesi olmayan bir yerde ücretsiz bir şekilde kurmak istiyorum diyorsanız da Yalıkavak'tan sonra Küdür diye bir yer var. Orada çadırcılar, karavancılar kuruyorlar. Daha doğal bir yaşam, tabii ki elektrik vesaire yok. Orayı da tercih edebilirsiniz. Ben orayı hiç kullanmadım ama yani neden olmasın diyorum. Kamp alanını, çadır alanını ayarladıktan sonra tabii orada kalmak zorunda değilsiniz. Her gün bir yeri gezebilirsiniz. Bir gün Gümüşlük, bir gün Torba, bir gün Türkbükü, bir başka gün Akyarlar. Ki Akyarların denizi çok güzel arkadaşlar. Masmavi, böyle turkuaz Akyarları tavsiye ediyorum. Ayrıca Gümüşlü'ye yakın, eğer Gümüşlük'te kalacaksanız, Bardakçı Koyu da var. Orası da çok güzel. Suyu, denizi, rengi, kumu harika. Bardakçı Koyu'nu da tavsiye ediyorum. Doğa yürüyüşü seviyorsanız Bitez'de Akvaryum Koyu'na kadar doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Orada 4-5 tane koy var böyle. Tekneler geliyor genellikle. Böyle patika yollardan yürüyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ve manzarası çok güzel olan Cennet Koyu'na gidebilirsiniz. Fakat orası çok küçük bir koy olduğu için tepeden muhteşem bir görüntüsü var. Biraz temizlik problemi vardı. Ben orada yüzmedim. Sadece görsel açıdan